Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel tunus işiyle yapmış olduğum paspas yaparken, battaniye yaparken, kilim yaparken, halı yaparken kullanabileceğiniz modelin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak olacak. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Tunus işi tekniği kullanarak yapmış olduğum bir çalışma. Şöyle halı kaydırmazımız var. Banyo paspası olarak da geçiyor arkadaşlarım bunlar. Şöyle arkası bu şekilde duruyor. 3 milim şöyle göstereyim. Tunus işi şişim var. Ve bir de Nako Elite Baby'nin şu şekilde batik bir ipi var arkadaşlar. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabileceğiniz bir çalışma arkadaşlarım. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Evet, şimdi hemen başlayalım. Şöyle kenarından giriş yaptım. İpimi tutunuyorum. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar burada. Ve şimdi hemen yanından bakın buradan giriş yapıyorum. Bir. Yanından giriş yapıyorum 2. Yanından giriş yapıyorum 3. Bu şekilde 3 tane topladım. Yani baştakiyle beraber 4 tane oldu. Şimdi arada bir tane atlayıp ikincisinden giriş yapıyorum. 1 2 şöyle 3 tane topladım. Hemen aradan bakın şunu atlıyorum. Buraya geçiyorum. Mümkün olduğunca gevşek yapmaya çalışın arkadaşlar. Şöyle 2 hemen yanından giriş yaptım 3. Sonra devam edelim. Yine bir tane atlayıp diğerine geçtim. 1 2 ve 3. Bu şekilde aralarda 3 tane yapıp birer tane atladıktan sonra kenar olduğunu düşünün. Yeterli bu kadar. Şimdi bir tane de kenar içini şu şekilde ilmeği çıkartıyorum. Buraya 1 2 yani ilkini tek çekiyorum. Araya bir tane zincir çekmiş oluyorum. Sonra diğerinde arkadaşlar birleştiriyorum. Bu şekilde üçünü birlikte alıyorum. Şöyle bunu bir önce sıkılaştırıyorum. Yani birinci zincirim oluyor. 2 üçüncü de diğeriyle birlikte alıyorum. 1 2 üçüncü de üçünü birlikte topluyorum. 1 2 üçünü birlikte alıyorum. Hemen diğer bir tane çekiyorum. Bu ara olduğu için ikinci de bununla beraber alıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Şimdi burada kenardan hemen geliyorum. Buradan giriş yapıyorum. Şu şekilde çıkarttım. Ve bir tane sadece şu yanından çıkartıyorum bu şekilde. Ve bu duruyor arkadaşlarım. Burada duracak. Şimdi burada hemen buradan aldım bir tane kenarından. Sonra aşağıda bir tane boş bırakmıştım. Oradan giriş yapıyorum bu şekilde. Ve ipi şu şekilde alıp çekiyorum ona kadar. Yani diğerinin boyuna kadar. Sonra buradan bir tane daha alıyorum aynı yuvadan. Ve bu şekilde ikinci sıraya geçmiş oluyoruz. Aldım bakın. Birinciyi, ikinciyi aşağıdaki boş bıraktığım yere giriş yaptım. Onun boyuna getirene kadar yükselttim. Sonra üçüncüyü de aynı yuvadan alıyorum. Ve bu şekilde toplamaya devam ediyorum. 1 2 diğerini de buradan. Şimdi bir tane buradan alıyoruz ve kenar kısmına geçip şöyle burada birleştirme yapmadan şu şekilde aldım. Şimdi burada bir tane şunu birleştirdim. Daha sonra bununla ikisini birlikte aldım. Hiç şey yapmadan. Buraya 1 2 üçüncü de üçünü birlikte topluyorum. 1 2 üçüncü de topladım. 1 2 üçüncü de yine topluyorum. 1 burada kenar olduğu için ikinci de aldım ve birlikte çekiyorum sonuncuyu da. Şimdi geçiyorum bir üst sıraya. Hemen buradan birleştirdim arkadaşlarım burayı. Birinde birleştirirken birinde birleştirmeden devam edeceğiz. Şimdi burada
Bunu aldıktan sonra bakın şöyle boşluklarım var, yerlerim var. Hemen biraz gevşeltiyorum şu şekilde. Bakın bunu aldım. Halı kaydırmaza bağlayacağım bunu. Şuradan giriş yapıyorum arkadaşlarım bakın. Hemen arkasındaki yerden girdim, çıkartıyorum ve bu yapmış olduğumuz üçlü yerlerin üzerlerinde bakın şöyle yerler var. Şuradan giriş yapıyorum. Ve buradan hemen yine onun yüksekliğine getirene kadar uzatıyorum. Ve tekrar üçüncüyü de aldım bu şekilde. Şimdi ilkini tutundum, buradan bağlıyorum arkaya. Hemen yani denk gelen yerine birinciyi almış oldum. Sonra ikinciyi bakın bu üzerindeki yerden çıkartıyorum, yükseltiyorum ve üçüncüyü de aynı kutudan alıp devam ediyorum. Bunu bağlıyoruz. Burada bunu bağlayabilirim. Kenar olduğu için üçüncüyü bununla bağladım. Şimdi dördüncü de kenardaki ilmeğim olduğu için onu da hemen yanından bağlama yaptım. Ve şimdi yine bunu bir tane çektim. Bir tane zincir. İkinci de çekiyorum. Üçünü birlikte. 1, 2, üçünü birlikte alıyorum. 1, 2, üçünü birlikte aldım. 1, 2, üçünü birlikte çekiyorum. Bir tane buraya çektim. İkinci de birleştirdim. Ve bakın modelimiz ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Hemen bir sıra daha yapalım. İyice net olarak anlaşılsın. Şimdi buraya geldiğimizde yukarıya çıkmıyorum. Hemen yanından bir tane giriş yapıp bu şekilde aldım. İkinciye geldiğimde bakın buradan giriş yapıyorum. Bir üste çıkıp oraya bağlıyorum bunu. Diğer taraftakini de bağlayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. İsterseniz bunu bağlayın. İsterseniz şu alacağımızı yani şuradan bağlayabilirsiniz. Şöyle onu da göstereyim hemen. Bakın bunu bağlamadım halı kaydırmaza. Buradan aldım alttan. Şu şekilde. Şimdi bunu halı kaydırmazıma bağlıyorum. Şimdi bunu bağlamadım. Bunu normal alttan aldım o üçlünün üzerinden. Bunu halı kaydırmazıma bağlıyorum. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Az önceki gösterdiğim şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, modelimiz bu kadar. Böyle bu şekilde devam eden bir model. Şöyle aldım. Hemen yanından giriş yapıyorum. Kenar olduğu için arkadaşlarım burası. Hemen yanından giriş yaptım ve buradan da alıyorum. 2 taneyi toplamış oldum. Şimdi birini çektim. Birazdan onun üzerine yapacağım için şu şekilde. Yani burası yarım olmuş oluyor. Hemen üçünü birlikte topluyorum. 1, 2, üçünü birlikte topladım. Ve bakın modelimiz böylelikle tamamlanmış oldu. Şuradan göstereyim. Biraz da kenarından yapalım arkadaşlar. Şimdi buradayım. Hemen bir yana geçiyorum. Şöyle topluyorum buraya 2 tane ve bir tane zincir çekip diğerine geçiyorum. Yani bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben diğerini bu şekilde yaptım diye size de bu şekilde anlatmak istiyorum. Tersinden yapıyorum fark ettiyseniz. Ters kısmından devam ederek bu şekilde dolduruyoruz önce. Şimdi burada bir tane zincir çektim yine. Aradan birini atlayıp ikincisinden giriş yapıyorum. Ve oraya da bir tane fıstık şeklinde yapıyorum. Bir zincir. Tekrar bir tanesini atlayıp diğerine. İkili fıstık yaptım burada. Tabi isterseniz üçlü de dörtlü de yapabilirsiniz. Şöyle bir tanesini atlayıp diğerinden çıkartıyoruz. Ve şimdi
ise hani hepsi bittikten sonra, bu işlem tamamlandıktan sonra hemen şu şekilde yine tersinden olacağı için şöyle giriş yaptım ve şuralardan, o boş kalan yerlerden alarak böyle kıvrımlı dursun diye tek seferde ters sık iğne tekniğiyle üstünden bir daha geçtim arkadaşlar. Bakın bu aralarda bir zincir çekmiştik. Oradan bir tane de dolgu fıstığımızın içinden giriş yaparak oradan bir tane aldım ve kenar kısmını ben bu şekilde yaptım. Tabii ki de dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlarım. Evet, bakın şuradan da göstereyim sizlere. Evet, böylelikle tamamlamış oluyoruz. Bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Sever ve beğenirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.